Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Panik atak genellikle beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan yoğun korku ve sıkıntı nöbetidir. Bu nöbetler genellikle 10 dakika ile 30 dakika arasında sürer ve giderek hafifleyerek sona erer. Genellikle kendiliğinden geçse de ani ve olmadık yerlerde atağın gelmesi insanı zihinsel olarak çok yıpratır. Bu nedenle bu durumla baş etmeyi öğrenmek ve mümkünse tedavi edilmesini sağlamak kişi için çok önemlidir. Günlük yaşantıyı sekteye uğratan ve kişiyi büyük oranda olumsuz etkileyen bu hastalığın belirtileri korku, kaygı, baş dönmesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve nabzın artması olarak sıralanabilir. Bu belirtileri gösteren birçok panik atak hastası aniden gelen ataklardan sonra genellikle öleceğim korkusuyla acil servise koşarlar. Ancak oraya gittiklerinde fiziksel olarak bir sorunları olmadığı ortaya çıkar. Panik atak insanı o kadar zorlar ki gerçekten fiziksel olarak bir problem olması ya da öleceğim korkusunun meydana gelmesi doğal bir durumdur. Toplum içerisinde çok sık görülen panik bozukluk tedavisi olan ve baş edilebilir bir rahatsızlık. Ben de bu videomda size panik atakla nasıl baş edilir, tedavi yöntemi nedir bundan bahsetmek istiyorum. İçeriye geçmeden önce sizde daha çok hangi belirtiler ortaya çıkıyor yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Panik atakla baş etmede kullanacağınız ilk yöntem doğru nefes alıp vermektir. Panik atak sırasında yaşanan sıkıntı yüzünden kontrolsüz soluk alıp vermeniz panik ve korku duygularınızı daha da şiddetlendirebilir. Bu anormal ve hızlı soluk alma hali durumunuzu daha da kötüleştirip ciddi olabilecek tıbbi sonuçlar doğurabilir. Böyle durumlarda karnınızdan derin ve düzenli bir şekilde nefes alarak solunumunuzu düzenleyebilirsiniz. Diyaframdan alınan doğru nefes rahatlama refleksini devreye sokarak vücutta dopamin salgılanmasını sağlar ve panik ve endişeyi azaltır. Ayrıca nefesiniz üzerinde uyguladığınız bu kontrol o anda ne kadar kötü hissederseniz hissedin durumla başa çıkabileceğinizi görmenize yardımcı olacaktır. Eğer doğru nefes alıp vermeyi bilmiyorsanız kendinize basit bir kural oluşturabilirsiniz. Örneğin 5'e kadar nefes al, 5'e kadar içinde tut ve 5'e kadar sayarak nefesini ver. Her şeye rağmen bu tarz nefes egzersizlerini uygulayamıyorsanız bu konuda bir uzman eşliğinde eğitim almanızda fayda var. Nefes alıp vermenizi kolaylaştıracak ve sizi panik atağı kontrol etme konusunda destekleyecek bir diğer yöntem de o an gözlerinizi kapatmaktır. Panik ataklar bazen bulunduğunuz ortamdaki ışık, ses, gürültü veya kişiler ile ilişkilidir. Bunları görmeye devam ettiğiniz sürece panik atağınız beslenecek ve giderek şiddetini arttıracaktır. Bu nedenle gözlerinizi kapatın ve bu esnada nefes alışverişinizi kontrol etmeye çalışın. Panik atak güçsüz ve çaresiz olduğunuza sizi inandırmak için zihninize çok büyük bir baskı uygular. Bu yüzden kendinize panik atak yaşadığınız ve tüm panik ataklar gibi nihayetinde bunun da geçeceğini tekrar tekrar hatırlatın. Böylelikle panik atağı atlatabilmek için gerekli adımları da atmış olacaksınız. Panik atak vücudumuzda nefesin daralması, kalbimizin kuvvetle atması gibi oldukça somut belirtilerle ortaya çıkar. Ancak burada önemli olan belirtileri yorumlama şeklimizdir. Kalp krizi geçiriyorum, öleceğim, acile gitmeliyim gibi düşünceler aslında zihnimizde oluşturduğumuz otomatik düşüncelerdir ve hiçbir şekilde düşünmeyle ortaya çıkmaz. Bu da beynimizi yanıltmamız ve atakların giderek şiddetini arttırması anlamı taşır. Atakların artmasını istemiyorsanız bu otomatik düşüncelerin yerine alternatif düşünceler geliştirmelisiniz. Örneğin şu an kalp krizi geçirmiyorum, sadece panik atak geçiriyorum, daha önce de bunu yaşadım ve geçti. Panik ataktan dolayı kimse ölmez, ben de ölmeyeceğim. Bunun için acile gitmenin bir önemi yok çünkü bu fiziksel bir şey değil şeklinde alternatif düşünceler geliştirebilirsiniz. Bu sayede panik atağı çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilir ve atlatabilirsiniz. Panik atak esnasında dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri de harekete geçmektir. Çoğu panik atak hastası atak geldiği anda olduğu yerde kalır ve kendini eğip bükerek adeta cenin pozisyonuna geçer. Bu şekilde kendisini koruyacağını zannetse de bu davranış biçimi doğru değildir. Bunun yerine atak geldiği anda eğer oturuyorsanız mutlaka ayağa kalkın ve mümkün olduğunca dik pozisyonda durmak için kendinizi zorlayın. Ardından da yürümeye başlayın ve olabildiğince mekan değiştirin. Evdeyseniz mutlaka farklı bir odaya geçin, oda içerisinde yürümeye devam edin. Bu sayede hem vücut hareket ettiği için endorfin hormonu salgılayarak rahatlayacaksınız hem de bir şeyleri kontrol etmek için kendinizi zorladığınız için panik atağın kontrolünü daha iyi sağlayacaksınız. Panik atağı daha hızlı ve kolay bir şekilde atlatmanın en önemli yollarından biri de dikkatinizi farklı şeylere vererek odak noktanızı değiştirmektir. Yapılan araştırmalarda da panik atak hastalarının atak anında farklı nesnelere odaklanmasının atağı hızlı bir şekilde hafiflettiği görülmüştür. Dikkatinizi dağıtmak için farklı şeylere odaklandığınızda kendinizi negatif düşüncelerden de uzaklaştırmış olacaksınız. Bunu yaparken de ister tek bir nesneye odaklanın ve onun rengi, şekli, büyüklüğü, tasarımı gibi tüm detaylarını düşünün. İsterseniz de o an içinde bulunduğunuz ortamdaki farklı nesnelere ayrı ayrı odaklanın. Bunu biraz daha kolaylaştırmak için 3-3-3 kuralını uygulayabilirsiniz.
Atak geldiği anda dik durun ve o an gördüğünüz 3 nesnenin adını sesli olarak söyleyin. Ardından duyduğunuz 3 sesi yine sesli olarak söyleyebilirsiniz. Örneğin televizyon sesi, saç kurutma makinesi sesi, kuş sesi şeklinde sıralanabilir. Ardından da vücudunuzda 3 yere oynatın. Bu şekilde dikkatinizi farklı şeylere yönelttiğinizde o an sizi paniğe iten düşüncelerden bir anda sıyrılacaksınız ve atak hızla geçecek. Bahsetmiş olduğum bu yöntemleri günlük yaşantınızda atakların geldiği her ortamda kullanabilirsiniz ve atağı bir şekilde atlatabilirsiniz. Ancak bu tarz yöntemleri daha önce denediyseniz ve hiçbir sonuç alamadıysanız, ataklarınızın şiddeti çok yüksekse ve kendiniz çözemiyorsanız mutlaka bir uzman desteği alın. Çünkü panik atak iyileşebilen ve hayatınızdan tamamen çıkartabileceğiniz bir rahatsızlık. Ne kadar hızlı önlem alırsanız o kadar kısa sürede bu rahatsızlığı yenebilirsiniz. Panik atağın tedavisinde bilişsel davranışlı terapi uygulanır ve eğer gerekli değilse ilaç kullanmadan da bu hastalık atlatılabilir. Eğer ilaç gerekliyse psikiyatrist tarafından ilaç yazılarak hasta terapi için bir psikoterapiste yönlendirilebilir. Psikoterapi seansları esnasında bu hata geçirmenize sebep olan olaylar ve olaylar karşısında geliştirmiş olduğunuz otomatik düşünceler saptanarak bunların değiştirilmesi sağlanır. Son olarak terapi almadan önce mutlaka alanında uzman kişiler olmasına dikkat edin ve kendinizi yanlış ellere emanet etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.